Arkadaşlar bakın. Şeritimi tamamladım. Şu anda ben bir tane şerit eklemeyi düşünüyorum şu tabanın üzerine. Önce şu tabanımızı dikerek işimize devam edelim. Burada arkadaşlar şu 6 tane şöyle şu ortaya koyacağımız kareler var. Bunun için ipimi şöyle buradan geçiriyorum. Düğümün arasından çıkıyorum ve arkadaşlar bunu şöyle kağıdın içine düğümü saklıyorum. Şu ayrık yerleri buralara dikmem lazım. Sonra bu minik kareleri içine yerleştireceğiz. Şöyle şuradan bunların arkadaşlar bütün hepsinin resimlerini videonun içinde paylaşacağım. Sadece balık sırtını paylaşamayacağım. Çünkü balık sırtını direkt bunun içinde yapacağız. Üstünde yapacağız. Şu karemi alıyorum arkadaşlar. Buraya böyle dikeceğim. 4 taraftan dikeceğiz bunu. Bakın arkadaşlar bir tane karenin birini diktim. Şimdi bir tane daha alıyorum. Bunu da yine aynı şekilde buraya böyle dikeceğim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu 4 taneyi de buraya böyle tek tek dikeceğim. Tabanı diktim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu tabana şu şeriti şöyle birinci sıra olarak yerleştireceğiz. Dikeceğiz. Bunu dikmek için arkadaşlar önce şu son taktığım kağıdın katını şu vaziyette açıyorum. İkisini yakalıyorum ve ikisini arkadaşlar şu şekilde tam şu ortada şöyle içeriye geçiriyorum. Şu şekilde çember oluşturuyorum. Birini bu tarafa, birini bu tarafa yatırdım. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya kenar birleştirme arkadaşlar bunlar. Buraya takıyorum. Bunu da şuraya takıyorum. Ve çemberimi oluşturuyorum. Çemberimi oluşturduktan sonra arkadaşlar şimdi tabana bunu birleştireceğim. İpim burada. Bu çemberi birinci sırayı şeye yerleştirirken arkadaşlar buraya kesinlikle herhangi bir kırma işlemi yapmayacağız. Böyle dikmeye başlıyorum. Herhangi bir kırma işlemi yapmadan direkt döneceğiz arkadaşlar hepsini. Önce burayı bir sabitleyelim. Şöyle bir daha dönelim de bu başlangıç yeri sabitlensin. Sonra bunların üzerine o balık sırtını inşa edeceğiz. Şimdi bu birinci sırayı bitirelim arkadaşlar. Ona göre bakalım eğer tabanın üstündeki sıra balık sırtının altında çok küçük kalırsa bu şeritten 2 tane yaparız.
Onu şimdi bunu yaptığımız zaman göreceğiz. Ama büyük ihtimalle bu şeriti arkadaşlar 2 tane yaparız. Çünkü daha önceki yaptığım gece çantasında ben bu balık sırtını direkt böyle birinci şeridin hemen üstüne yapmıştım. Öyle olunca o alttaki tutma yeri, yani elimizle böyle kavrayacağımız kısım çok kısa kalmıştı. Onun için bence bunu arkadaşlar 2 sıra falan yapmamız lazım. Köşeye geliyorum. Köşeye geldim. Buraya 2 tur attım. Bakın tam köşeye geldim. Şöyle bunu da bu şekilde dikeceğim. Şuradan buraları 2 kere dönelim arkadaşlar. Köşeler çünkü şey olur, açılabilir. Kenarlar gibi değildir köşeler. Şöyle bunu da buradan böyle alalım. Şimdi bunu böyle döndür kırıyorum. Bakın şu vaziyette kırıyorum ve bununla bunu. Evet. Şimdi burayı evet. Şöyle. Köşelerde arkadaşlar 2 kere dönelim dikişe. Çünkü açılabilir köşeler. Gerildiği için buraya geçtim. Bakın. Şimdi yine burayı kırıyorum. Bakın şu vaziyette ve ne yapıyoruz? Bununla bunu dikiyorum. Bu birinci sıraya arkadaşlar bu şekilde böyle dikeceğim. Ve bunun üstüne balık sırtını yapacağız. Görüyor musunuz? Şöyle. Şu düz kısımlarda arkadaşlar, şu kenarlarda artık böyle çift dikiş yapmanıza gerek yok. Direkt böyle tek sıra halinde dikebilirsiniz. Çünkü kenarlarda bir şey olmaz. Sadece köşelerde sorun yaşanır. Oraları da çift dikiş çekersek orada da bir problem yaşamayız. Arkadaşlar bakın. Bir sıra şerit diktim. Bu yalnız hemen şimdi balık sırtı yapayım diyeceğim ama şu mesafe kısa geldi gözüme. Onun için bir tane daha şöyle şerit yaptım. Ve bu şeridi de arkadaşlar buna ilave edeceğim. Yani tabandan sonra arkadaşlar 2 sıra şeritim olacak. Şöyle bu şekilde birleştiriyorum. 2 sıra olsun arkadaşlar bu mesafe. Ondan sonra ben balık sırtını yapmaya başlayacağım.
Bu şekilde arkadaşlar ikinci sırayı da dikeceğim ve ondan sonra balık sırtını yapmaya başlayacağım. Balık sırtını dediğim gibi krem rengi bir kağıt ve beyaz bir kağıtla yapacağım ki hem görüntüsü şık olsun hem de ne şekilde yaptığımı daha net olarak görün. Mesela daha önce yapmış olduğum çanta, o çantayı da size göstereyim. Bakın arkadaşlar, daha önce yapmış olduğum bir çanta var. Gördüğünüz gibi balık sırtından itibaren şuraya bir tane koydum. Şurada da bir sıra var. Ve bu siyahlı sarılı olduğu için pek kendini göstermedi. Bunun da nasıl yapıldığıyla ilgili arkadaşlar. Şöyle bir ona ben bu şekilde bir kapak da yapmıştım. Hani kırılmasın diye içine gazete bastım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu çantayı da bu şimdiki çantayı da buna benzer ama şu kısımlarını biraz daha böyle geniş tutarak yapacağım. Bunun da linkini arkadaşlar, bu 3-4 parçadan oluşan bir çanta. Tabanı ayrı çektim. Şu balık sırtını ayrı çektim. Ağız ve şapka kapak kısmını ayrı çektim. Bunların tek tek linklerini açıklama kısmına koyacağım. Oradan bunlara da bakarsınız. Şimdi bunu bu şekilde böyle dikiyorum. Arkadaşlar, tabandan sonra 2 sıra şeritlerden çektim. Bana göre bu boy yeterli. Ama siz isterseniz tabandan sonra 2 sıra değil de 3 sıra şerit yaptıktan sonra balık sırtını yapmaya başlarsınız. Ben 2 sıra ile devam ettim. 2 sıradan sonra balık sırtı yapmaya karar verdim ve bu şekilde çantamı düzenleyeceğim.